Hepimiz hayatla bir anne çocuk ilişkisi içinde yaşarız. Herkes bir zamanlar çocuktur ve çocuk olmak demek, tek başına yaşayamayan, savunmasız bir varlık olmak demektir. Yırtıcıların ve türlü zorlu koşulların olduğu dış dünyaya işte böyle kırılgan bir halde geliriz. Ama yalnız değilizdir. Bizi koşulsuz şartsız kollayacak bir anneye doğmuşuzdur. Çocuk için annesi her şeydir. Hayatla tüm güven ve tatminiyet ilişkisi anneden geçer. Karnı acıktığında annesi onu doyurur. Korktuğunda annesine sarılmak onu sakinleştirir. Üzüldüğünde annesi onu yatıştırır. Annenin bunun için yapması gereken tek şey anne olmak, çocuğun yanında olmaktır. Gerçekleri anlatmak veya nasihat vermek gibi şeyler değil. Sadece koşulsuz sevgi ve güven vermek. Hayır. Yo. Ağlama. Ben yanındayım. Hadi. Sen hiç ağlama. Düzelir her şey. Elimi tut yavrum. Seni korurum ben, güven duy sen. Yanındayım, ağlama. Minik fakat güçlüsün sen. Kollarımda güvendesin, korkma. Bizim sevgimiz hiç bozulmaz. Yanındayım, ağlama. Ve her şeyimsin sen. Ve her şeyimsin sen. Korkma hiç sen, her an kalbimdesin. Anne her şeyi büyülü bir şekilde iyi eder. Sorunların ağırlığını, dış dünyanın yabancılığı ve soğukluğunu alır. Her canlı en temel içgüdülerinden biri olarak annesinin sıcaklığı ve yumuşaklığını arar. Çocuğa hayatın güzel ve yaşanır olduğunu hissettiren, hayata hazırlanabilmesi için gerekli olan güvenli ortamı sağlayan şey annesinin sevgisidir. Temel güven ihtiyacı giderilmeden, önce rahat edip beslenmeden hiçbir canlı sağlıklı bir şekilde gelişemez. Çeşitli sebeplerden dolayı annesi, bu rolü alan başka bir insan veya içinde bulunduğu ortamla bu çeşit bir bağı kuramayan çocuk, kendini güvende hissetmediği ve sevgi görmediği için hayatla çok temel bir bağ üzerinden zedelenir. Bu çocuk için dış dünyanın doğası tehlikeli, korkutucu, güvenilmez ve yabancı olacak. Kaygı ve doldurulamaz bir boşluk içinde yaşayacaktır. Kendini yaşamın parçası ve sevilmeye değer bir varlık gibi hissetmeyecek, kendini duygusal olarak besleyemeyecektir. Bu bağın çok ekstrem seviyede ve hastalıklı bir eksikliğine örnek olarak soğukkanlı katilleri düşünebiliriz. And what would you do to him, Beth? Stab him. Okay. What would you stab him with? A knife. Do you ever stick pins in people? Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Because when I hurt other people, I'm hurting my good self. How you feel right now, Beth? Bad. It's kind of tough to talk about, isn't it? Yeah. Yes. Was running to his mother to touch her, to drive away his fear. Contact with the mother changes his entire personality. Look, now he's actually threatening the diabolical object. Notice how cautiously he enters the room. He's searching for comfort, but nothing relieves his disturbance. Elbette insanın annesi yalnız onu doğuran kadın değil, pek çok farklı şeydir. Örneğin insanın memleketi de onun annesidir. Doğup büyüdüğümüz ortam annemizin de yaptığı gibi bizi içine alır ve şekillendirir. Dolayısıyla da varlığımızın bir parçası olur. Annemizin teninin hissiyatına, sesine, kokusuna alışıp bağlandığımız gibi bağlanırız ona. Memleket bir yer değil, bir duygudur. İnsanlar bu yüzden sıla hasreti çeker ve o kadar üzülebilirler ki hastalanıp ölebilirler bile.
Zira söz konusu olan bir aitliktir. Ailenin anlamı da budur, ait olduğunuz yerdir. Bunu tarif etmenin bir yolu yoktur, yalnızca hissedersiniz. Olmanız gereken ve olmak istediğiniz yer orasıdır. Yengeç burcu hep geçmişle ilgilidir, gelecekle değil. Anne, aile, memlekette görebileceğiniz ortak tema hepsinin geçmişimizle, köklerimiz ve atalarımızla ilgili olmasıdır. Bizden önce gelen, bizi şekillendiren, bilinçli irademiz ve çabalarımızın ötesinde olan şeylerdir. Beğensek de beğenmesek de, katılsak da katılmasak da bunlar bize dair gerçeklerdir. Ve insanlar eski kültürlerde, özellikle de kadın egemen topluluklarda bunu şimdiye göre çok daha fazla onurlandırmışlardır. Bireyselliğimizin ve aklımızın değil, büyülü bir çeşit başka gücün alanıdır burası. Nesillerdir aktarılmakta olanın, açıklanamaz kuralların alanı. Cadılığı da pek çok açıdan yengeçle bağdaştırmak mümkündür. Anneden kızına, kadından kadına geçen, mantıkla ve medeniyetle alakası olmayan vahşi ve büyülü bir şeydir bu. Cadılar büyülerini türlü sebeplerle kullanabilirler. İyi ve yüce bir amaç için olması gerekmez. Onlarda genellikle çocuksu, bilinçsiz bir hava vardır. Ve bu yüzden de saygın erkek büyücüler, yani filozoflar, bilim insanları ve din adamları ya da spiritüel öğretmenler onları küçümsemişlerdir. Yengeci anlatırken sahiden de çoğu modern, entelektüel kişiyi rahatsız edebilecek şeyler söylüyormuş gibi hissediyorum. Çünkü bilinç kazanmak çoğu zaman maskülen bir anneden kopma isteğiyle eşdeğerdir. Ve insanlar bilgelik için bilim adamlarına ya da gurulara giderler. Büyük annelerinin çorbasını içmeye değil. Bu tarz kadınsı uğraşlar hayatın banal, önemsiz, yüzeysel tarafları gibi görülüp küçümsenirler. Oysaki kurabiyesini pişiren nine gerçekte çok büyülü bir şey yapmaktadır. Ve onun basit gibi görünen davranışlarının ardında büyük sırlar ve bilgelikler yatar. Yine de insanların anneye karşı duydukları bir çeşit tiksinti ve uzaklaşma isteğinin de haklı sebepleri vardır. Zira geldiğimiz yer aynı zamanda uzaklaşmamız gereken yerdir. Birey olmak ve bilinç kazanmak için anneden kopmak, bunu yapmak için de onu bir nebze de olsa reddetmek gerekir. Anne ise bunu her zaman anlayışla karşılamayabilir. Çocuğu destekleyip sağlıklı bir şekilde büyütmek annenin tek dürtüsü değildir. Çocuğa sahip olmak da bir dürtüdür. Anne aradaki bağın kopmasını istemez ve çocuğu kendi yanında tutmak ister. Bu da onun karanlık yüzünü ortaya çıkaran şeylerden biridir. O şefkatli, iyilik ve sevgi dolu, hayatı yaşamaya değer kılan annemiz, her nasılsa aynı zamanda korkunç, manipülatif, varlığımızı yok etmek isteyen devasa bir canavara da benzer. Yengeç hem anne hem çocuktur. Hem başkalarını besleyebileceğimiz anaç duygularımız, hem de beslenmesi gereken duygusal ihtiyaçlarımıza denk düşer. Yetişkin taraf güçlü ve şefkatlidir. Çocuksu tarafsa ruh dolu, masum ve biricik. Sağlıksız bir durumda yetişkin taraf mantıksız, manipülatif ve kıskanç olabilir. Çocuksu tarafsa ağlak ve güçsüz. Ancak bu enerji sağlıklı olduğunda duygular da sağlıklı bir şekilde yaşanacaktır ve bu harika bir şeydir. Duygularımızı aktif olarak yaşamak bizi insan yapar ve ruhumuza erişmemizi sağlar. Hissedilmeyen duygular hastalık yaratır, ruhu bozar. Açığa çıkabilenler ise su gibi akıp şifa verir. Duygulandığımızda sahiden de gözümüzden su akıtırız. Appa'yı özlemen gayet normal biliyorsun. Neyin var senin? Çölde tek düşündüğün Appa'yı bulmaktı. Şimdi ise hiç umursamıyormuş gibi yapıyorsun. Orada ne yaptığımı gördün. Appa'yı kaybettiğim için öyle kızmıştım ki kendimi tutamadım. Böyle hissetmek berbat. Ama şimdi de bütün duygularına engel olmaya çalışıyorsun. Gel, sarılayım sana. İlgine teşekkür ederim Katara. Aang, bunu mutlaka görmen lazım. Adını ne koyalım? Kızımızın kendine özgü bir adı olmalı. Bir anlamı olmalı adının. Metin olmaya çalıştığımı sanıyordum. Ama meğer duygularımdan kaçıyormuşum. Bu aileyi bir arada mutluluk ve sevgi içinde görmek bana Appa için hissettiklerimi hatırlattı. Ve senin için hissettiklerim.
Duyguları bu şekilde hissedebilmek çok özeldir ve hayatı anlamla doldurur. Hayatın tadı tuzu buradan gelir. O yüzden duygusal bir film izleyip gözyaşı dökmek bize iyi gelen bir şeydir. Elbette tüm bu tatlı tarafların yanında duygularla ilgili vahşi de bir yan vardır. Duygularımız pek çok zaman mantıklı ve öngörülebilir değil, kontrolsüzce değişen ve doğası gereği çok güçlü bir karaktere sahiptir. İçlerinde bir çeşit delilik barındırdıklarını söylemek yanlış olmaz. Aya uluyan bir kurdun hissettiklerini hayal etmek, bu deliliği düşünmeye yardımcı olabilir. Karşılanması gereken duygusal ihtiyaçlarımız da işte böyle bir karaktere sahiptir. Örneğin sevgiye acıktığımızda aç bir kurt gibi oluruz ve doyana kadar tek yapabildiğimiz, çıldırmış gibi acıktığımız şeyi aramaktır. Bizi canlı bir varlık yapan tüm biyolojimize, hormonlarımıza işlemiş bir şey gibidir bu. Ortada bir sorun yok gibi dururken girilen ağlama krizleri ve mod değişimleri, yengecin ve ayın diyarından gelmektedir. Ancak mantıksız ve vahşi görünen pek çok duygunun altında aslında bir çeşit gerçeklik de yatmaktadır. Ne yazık ki maskülen kültürün bu konuda yaklaşımı, histerik olduğu düşünülen kadınlara zamanında nasıl yaklaşılmışsa o şekildedir. Karısının mutsuzluk, endişe, depresyon gibi duygularına kayıtsız kalan stereotipik koca imgesi gibi. I feel like I'm somewhere else. Have you ever had that feeling, Charlie? No. Like I'm somewhere else and like I'm somebody else. Have you ever felt that? No. I always feel like myself. Well, I'm not sure who I am, but I'm not me. This is Existentialism 101. Akıl ve mantığın ön plana çıktığı günümüz dünyasında da kişi pek çok zaman bu yaklaşımı kendi kendine uygulamaktadır. Evet, duygularımızı kontrol etmeyi bilmek önemlidir. Ancak duygularımıza güvenmeyi bilmek de önemlidir. İnsan ancak sorgusuzca duygularını dinlediği zaman akla görünmeyen bazı gerçeklerin farkına varabilir. Kadınlara atfedilmiş o ünlü sezgisel güç buradan gelmektedir. Örneğin bir yerde bir yanlışlık olduğu zaman akıldan önce duygusal benlik bunu anlar ve bu bir rahatsızlık olarak hissedilir. Bir başkası kişiyi bu hissiyatının asılsız olduğu yönünde temenni ve teselli etmeye çalışabilir ve görünürde bu konuda gayet haklı olabilir. Ancak eğer kişi bir yandan bilincini koruyup bir yandan duygusunun akmasına izin verir ve gittiği yeri takip ederse altında yatan şeyi bulacaktır. Kadınların adet döngüsü de yengeçsi pek çok temaya işaret eder. Zaten döngünün aşamaları ve süreleri ayın döngüleriyle birebir eştir. Ay, dünyaya en yakın gök cismi olarak dünyadaki suları itme ve çekme yaparak yine sabit olmayan fakat sürekli tekrarlandığı için aynı anda güvenilir de olan bir hareket yaratır. Ateş elementlerini konuştuğumuz ruh yani spirit, güneş gibi sabit, ışık saçan ve ısıtan bir şeyken, su burcundaki ruh yani soul, ay ve yengeç burcu ile ilgili konuştuklarımızla alakalıdır. İçimizdeki çocuğa benzer, dolayısıyla zarar da görebilir. Ama onu kıymetli ve sevmeye değer kılan da budur. Mükemmelliği değil. Ruhu deneyimlemek için dış dünyanın koşturmacasını bırakıp içe dalmak gerekir. Bunu yaptığımız yerde evimizdir. Ev geniş anlamıyla kişinin içinde rahat ve güvende olduğu, aidiyet duygusunu yaşadığı ve annesiyle gibi hissettiği yerdir. Bildiğiniz gibi bir tuğla yığını bir ev olmak için yeterli değildir. Evi yuva yapan, onun içinde tekrarlanmakta olan hareketlerin getirdiği sıcaklıktır ve anne dediğimiz duygudur. Bu ortamda özgürce çocuk olabiliriz. Dolayısıyla bir insan annelik yaparken aslında aynı zamanda çocukluğunu da yaşamaktadır. İkisi bir ve eştir. Ama baktığınız zaman tuğla anlamındaki ev bile bizi fiziksel olarak koruması ve dış dünya ile aramıza sınır çekip özel hayat dediğimiz alanı yaratmasıyla yine aynı temaya işaret eder. Hatta kabuklu bir deniz canlısı olan yengecin kabuğunun evi olması da manidardır. İç kısmı yumuşak olduğu için dışında onu koruyacak bir kabuğu vardır. Bu da aslında egonun bir yanına denk düşer. Aslan'da tanımladığımız bilinç merkezi anlamındaki ego değil. Sağlıklı olarak gelişip kişiyi dış dünyaya karşı ev gibi koruyan anlamıyla ego. Aslan kalp, yengeç göğüs kafesi gibidir. Son bir not olarak bir insanın anne, ev, aile, memleket gibi duyguları farklı yerlerde deneyimleyebileceğini hatırlatalım. Bir kişi doğup büyüdüğü aileye veya ülkeye karşı bağlılık hissetmeyebilir. Bu duyguyu ortaklık paylaştığı başka bir insan kümesi veya bir ortamda bulabilir. Ev onun için fiziksel bir mekan değil, soyut bir hissiyat olabilir. Yine de herkes bu şeye bir şekilde ihtiyaç duyar.
O halde yengeç için kişi örneklerine geçelim. Ateş burçları kendilerini doğrudan dışa yansıttıkları için onların özelliklerini insanlarda görmek daha rahattı. Şimdi yengeç gibi kendini dışarıda değil içeride yaşayan bir burçta bu daha az belirgin olmaya başlayacak. Yine de sezgilerinizi kullanarak bu kişilerin hissiyatıyla ortak bir resim çizebilirsiniz kafanızda. Örneğin pek de beklemeyeceğiniz bir yerden, bilim dünyasından başlayalım. Isaac Newton'un ayı, Albert Einstein'ın yükseleni, bilgisayarın babası Alan Turing'in güneşi, Nikola Tesla'nın güneşi, aynı zamanda yengecin evi olan 4. evle doğrudan kavuşumda. Baktığınız zaman bu kişilerin kuru kuru bilim yapan tiplerden olmadığını görebilirsiniz. Hayal güçleri ve sezgileri güçlü olan, bilime duygusal olarak yaklaşan insanlar. Hatta belki de ona karşı anneye duyulan türde bir bağlılık ve sevgi duyan kişiler. İçe dönük oldukları için uğraştıkları şeylerle uğraşmışlar. It was the death of this young man, Christopher Morcom. Ana akım bilim dünyasına olan eleştirileri ve morphic resonance teorisiyle bilinen Rupert Sheldrake'in de burcu yengeç. Sheldrake her canlı türünün ve hatta kültür ve ailelerin morfik alan dediği bir çeşit hafıza kümesi olduğunu ve davranış paternlerinin buradan geldiğini düşünüyor. And by reenacting it, people participate in it and affirm their identity. People's behavior is shaped by the family field, often by unconscious, habitual patterns from previous generations, of which people are often completely unaware. And individuals within those families may behave in ways that individual psychotherapy can't really deal with, because, for example, if in previous generations someone's been excluded from the family, then in a later generation one member of the family may unconsciously identify with the excluded person and exclude themselves. Ressamlardan devam edecek olursak, Marc Chagall, onun resimlerinde yengeç enerjisinin epey hissedildiğini düşünüyorum. Frida Kahlo, resimlerinde çok yengeçsi temalar var. Bu arada yükseleni de aslan. Yükseleniyle Dali. Dali'nin sürekli resmettiği karısı Gala'ya karşı duyduğu duygularda tam anlamıyla yengeç burcuna örnek. Önceki videoda Koç burcunu örnek olarak verdiğim ressamlar Goya ve Van Gogh'un da haritasında yine yengeç var. Yay burcunu örnek olarak verdiğim ressam ve şair William Blake'in ise hem ayı hem de yükseleni yengeç. Ve hem yengeç burcuna hem de diğer su burçlarına çok güzel bir örnek olan Robin Williams. Şu gülümsemede o babaanne tatlılığını hissetmiyor musunuz? Başka oyunculardan Tom Hanks, Mel Gibson'ın yükseleni, yönetmenlerden Yay burcunda konuştuğumuz Steven Spielberg'ün yükseleni de yengeç, şarkıcı Cat Stevens. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Dalai Lama. Hem güneşi hem yükseleni yengeç. Jean-Jacques Rousseau. Hermann Hesse. George Orwell'ın hem güneşi hem ayı yengeç, yükseleni de akrep. Tolstoy'un da yükseleni yengeçti. Bir sonraki burç akrep. Su burçlarının duygular alemini tüm yüzleriyle anlamak istiyorsak ruhun derinliklerine batmalıyız. Yengecin hayat dolu yumuşacık evinden akrebin karanlık ölüler diyarına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Bunun için videoları sırasıyla takip etmeyi unutmayın.